Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Kızıl Soruşturma 7. Bölüm. Karanlıktaki Işık. Lestrade'in bize verdiği bu haber o kadar önemli ve beklenmedik bir haberdi ki üçümüz de haklı olarak serseme döndük. Gregson koltuğundan fırladığı gibi viski sodasını bir dikişte bitirdi. Hiç sesini çıkarmadan dudaklarını sıkmış ve kaşlarını çatmış vaziyetteki Sherlock Holmes'a baktım. Şimdi de Strangers'ın diye mırıldandı. Dava büyüyor. Önceden de yeterince büyüktü diye söylendi Lestrade bir sandalye alarak. Sanki bir savaş meclisinin tam ortasına düştüm. Bu istihbarattan emin misiniz diye kekeledi Gregson. Elbette, şimdi onun odasından geliyorum dedi Lestrade. Neler olup bittiğini ilk keşfeden ben oldum. Biz de Gregson'un konuyla ilgili görüşlerini dinliyorduk dedi Holmes. Neler gördüğünüzü ve yaptığınızı bize anlatmanızın bir sakıncası var mı? Buna hiç itirazım yok diye cevap verdi Lestrade. Aldığı sandalyeye oturarak Drebber'ın ölümüyle Strangers'ın ilgisi olduğunu düşüncesine çok inandığımı açıkça itiraf ediyorum. Bu son gelişme ise tamamen yanıldığımı gösteriyor. Kafamdaki sabit düşünceyle sekreterin cinayet saatinde nerede olduğunu ve neler yaptığını öğrenmek için işe koyuldum. Ayın 3. gününün akşamında saat 8:30 civarında Euston istasyonunda birlikte görülmüşler. Sabaha karşı 2'de Drebber, Brixton sokağında ölü bulundu. Aklımı kurcalayan soru, Strangers'ın saat 8:30'dan cinayet saatine kadar ne yaptığı ve sonra ona ne olduğu. Liverpool'a çektiğim telgrafta adamın bir tarifini verdim ve yetkilileri Amerikan gemilerini izlemeleri konusunda uyardım. Sonra Euston civarındaki tüm otelleri ve pansiyonları arayarak işe koyuldu. Drebber ve arkadaşı ayrılmış olsalardı, arkadaşının geceyi doğal olarak civarda bir yerde geçireceğini ve ertesi sabahta istasyona tekrar geleceğini düşünüyordum. Buluşma yerini önceden kararlaştırmış olmalılar dedi Holmes. Öyle olduğu da kanıtlandı. Dün tüm geceyi boş yere sorular sorup adamı aramakla geçirdim. Araştırmalara bu sabah erkenden tekrar başladım ve saat 8'de Küçük George sokağındaki Halliday Oteli'ne gittim. Otelde Bay Strangers'ın adına birinin kalıp kalmadığını sorunca bana olumlu cevap verdiler. Onun beklediği beyefendi hiç şüphesiz sizsiniz dediler. 2 gündür bir beyefendi bekliyor. Peki kendisi şu anda nerede diye sordum. Yukarıda uyuyor. Saat 9'da uyandırılmak istedi. Yukarı çıkıp onu bir an önce göreceğim dedim. Aniden karşısına çıkmamın sinirini bozacağını ve onu tedbirsizce konuşmaya sürükleyeceğini düşündüm. Otel garsonu odayı göstermek için bana eşlik etti. Oda 2. katta dar, küçük bir koridorun sonundaydı. Otel garsonu bana kapıyı gösterdikten sonra tam merdivenlerden inecekti ki bunca yıllık deneyimime karşın yine de midemi bulandıracak bir manzarayla karşı karşıya geldim. Kapının ardından süzülen ince bir kan çizgisi kapının hemen kenarında küçük bir birikinti oluşturmuştu. Bağırmam üzerine otel garsonu geri geldi. Kapı içeriden kilitliydi ama omuzumuzla yüklenerek kapıyı kırdık. Odanın penceresi açık ve her taraf darmadağındı. Pencerenin dibinde bir adam geceliğiyle yatıyordu. Adam ölmüştü ve öleli çok olmuştu. Çünkü kontrol ettiğimde adamın bedeni katılaşmış ve soğumuştu. Adamı yüzüstü çevirdiğimizde garson onun odayı Joseph Strangers'ın adıyla tutan adamın ta kendisi olduğunu söyledi. Ölüm nedeni sol tarafından aldığı ve kalbine isabet eden bir bıçak darbesiydi. Yara oldukça derin olduğundan çok kan akmıştı. Şimdi işin en tuhaf yerine geliyorum. Maktulün üzerinde sizce ne yazıyordu? Daha Sherlock Holmes cevap vermeden tüylerimin ürperdiğini hissettim. Yaklaşmakta olan korkuyu önceden sezmiştim. Kanlı harflerle yazılmış Rache sözcüğü dedi. Hepsi bu kadar dedi Lestrade şaşkınlık içinde. Hepimiz bir süre sessiz kaldık. 2 kişiyi öldüren bu esrarengiz katilin hareketlerinde cinayetlerine korkunç bir hava veren sistemli ve anlaşılmaz bir şeyler vardı. Savaş meydanında yeterince sağlam olan sinirlerimin zayıfladığını hissettim. Adamı görmüşler diye sözlerine devam etti Lestrade. Sütçünün çırağı mandıraya giderken tesadüfen otelin arkasındaki ahırlar sokağından aşağı yürüyormuş. Her zaman orada duran bir merdivenin 2. kattaki açık pencerelerden birine dayandığını görmüş. Yürüyüp geçtikten sonra arkasını dönüp baktığında bir adamın merdivenden indiğini görmüş. Adam merdivenden o kadar yavaş ve sessizce iniyormuş ki
Sütçü çocuk onun otelde çalışan bir marangoz ya da temizlikçi olduğunu düşünmüş. İşine gitmek için saatin daha erken olduğunu düşünmesinin dışında adamı öyle dikkatlice incelememiş. Adamın uzun boylu, kırmızı yüzlü olduğunu ve uzun kahverengi bir palto giydiğini fark etmiş sadece. Adam cinayeti işledikten sonra hemen kaçmayıp odada bir süre kalmış olmalı. Çünkü ellerini yıkadığı lavaboda ve bıçağını sildiği çarşaflarda kan lekelerine rastladık. Katilin bir kez de sütçünün ağzından duyduğumuz ve Holmes'un önceden yaptığı tarifle benzeşen açıklamasını dinledikten sonra Holmes'e baktım. Fakat yüzünde ne bir sevinç ne de memnunluk ifadesi vardı. Odada katil hakkında ipucu verecek bir şeyler buldunuz mu diye sordu. Hiçbir şey bulamadık. Strangers'ın cebinde Draper'ın cüzdanı vardı ama tüm ödemeleri onun yaptığını göz önünde bulundurursak bu normal bir şeydir. Cüzdanda 80 sterlin vardı ama paraya hiç dokunulmamıştı. Bu esrarengiz suçların sebebi her şey olabilir ama bu cinayetlerin sebebi kesinlikle hırsızlık olamaz. Maktulün cebinde Cleveland'den yaklaşık bir ay önce çekilmiş ve üzerinde G.H. Avrupa'da yazılı bir telgraftan başka ne bir belge ne de bir not defteri vardı. Bu mesaja hiçbir ad yazılmamıştı. Peki başka hiçbir şey yok muydu diye sordu Holmes. Kayda değer başka hiçbir şey yoktu. Uyumak için yanına aldığı romanı yatağın üzerindeydi ve piposu yanındaki sandalyede duruyordu. Masada bir bardak su ve pencerenin eşiğinde içinde birkaç hap olan bir ilaç kutusu vardı. Sherlock Holmes bir sevinç nidasıyla koltuğundan fırladı. Son ipucu diye bağırdı sevinçle. Dava çözümlenmiştir arkadaşlar. Şu an elimde bir cinayet zincirinin tüm halkaları var dedi arkadaşım kendinden emin bir şekilde ve bir süre sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Gerçi açıklanması gereken bazı detaylar var ama Draper'ın istasyonda Strangers'ından ayrılmasından ve Strangers'ın cesedinin bulunmasına kadar geçen zaman içindeki olayları kendi gözümle görmüş kadar tüm bildiklerimin doğru olduğundan eminim. Bildiklerimi size kanıtlayacağım. O haplar şu anda yanında mı? Haplar bende dedi Lestrade. Sonra cebinden küçük beyaz bir kutu çıkartarak hapları, cüzdanı ve telgrafı polis merkezinde bir kasaya koymak için yanıma aldım. Bu hapları yanıma almam sizin için büyük bir şans. Aslına bakarsanız onların benim gözümde hiçbir değeri olmadığını söylemeliyim. Onları bana verin dedi Holmes. Şimdi doktor dedi bana dönerek. Bunlar normal haplar mı? Kesinlikle normal değillerdi. İnci gibi gri, küçük, yuvarlak ve ışığa doğru tutulduğunda neredeyse saydam haplardı. Renklerinin açıklığından ve saydamlığından bu hapların suda çözülebildiğini söyleyebilirim dedim. Kesinlikle dedi Holmes. Bir zahmet aşağı inip uzun zamandır durumu kötü olan ve dün pansiyoncu kadının acısına bir son vermenizi istediği zavallı teriyeri buraya getirir misiniz? Aşağı indim ve köpeği kollarıma alıp yukarı çıkardım. Güçlükle nefes alışı ve cam gibi gözleri sonunun pek yakın olduğuna işaretti. Aslında kar beyazı olan burnundan bu köpeğin normal ömrünü çoktan aştığı anlaşılıyordu. Hayvanı halının üzerinde duran bir yastığa yatırdım. Bu haplardan birini ikiye böleceğim dedi Holmes. Çakısını çıkarıp hapı ikiye böldü. Hapın bir yarısını ilerideki amaçlarımızda kullanmak üzere kutuya koyacağım. Diğer yarısını da içinde bir çay kaşığı su olan şarap kadehinin içine atacağım. Evet baylar, arkadaşımız doktorun haklı olduğunu görüyorsunuz. Hap gerçekten de çözülüyor. Bu ilginç olabilir dedi Lestrade kendisine gülünmesinden çekinen utangaç birinin ses tonuyla. Yine de bunun Bay Joseph Strangers'ın ölümüyle ne ilgisi olduğunu kesinlikle anlayamıyorum. Sabırlı ol dostum, sabırlı ol. Az sonra bunun cinayetle ne kadar ilgili olduğunu göreceksin. Şimdi karışıma biraz tat vermek için kadehe süt dökeceğim ki tabağı köpeğe uzattığımızda içindekini hemen yalayıp yutsun. Bunları söylerken şarap kadehinin içindekileri döktüğü fincan tabağını terrierin önüne uzatmasıyla hayvanın tabağı silip süpürmesi bir oldu. Sherlock Holmes'un samimi tavırları öylesine ikna ediciydi ki hepimiz sessizce oturup hayvanı dikkatle izlemeye ve karışımın korkunç etkisini beklemeye başladık. Fakat hiçbir şey olmadı. Köpek yastığın üzerinde güçlükle nefes alıp vererek fakat durumu ne iyiye ne de kötüye gider bir halde iki büklüm yatmaya devam etti. Holmes saatini çıkardı ve dakikaların sonuçsuzca ilerlediğini görünce yüzüne üzüntü ve hayal kırıklığı dolu bir ifade oturdu. Dudağını kemirip parmaklarıyla masaya vuruyor ve bir tür sabırsızlık belirtisi gösteriyordu. O kadar büyük bir heyecan duyuyordu ki onun için üzüldüm.
Bu sırada iki dedektif de Holmes'un karşı karşıya kaldığı bu duruma hiç üzülmemiş bir şekilde onunla alay edercesine gülüyorlardı. Her şey bir rastlantı olamaz diye bağırdı. En sonunda koltuğundan fırlayıp odada deli gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Basit bir rastlantı olması imkansız. Drebber davasında şüphelendiğim hapların aynısı Strangers'ın ölümünde de karşıma çıkıyor. Fakat hapların hiçbir etkisi yok. Bu ne anlama geliyor? Kurduğum tüm mantık zinciri yanlış olamaz. Bu mümkün değil. Bu zavallı köpeğin durumu da değişmedi. Ah, buldum diye neşeyle bağırarak hap kutusunu kaptığı gibi bir başka hapı ikiye bölüp suda erittikten sonra süt ekleyerek teriyere sundu. Zavallı hayvan sütü daha tamamen içmemişti ki bedeni baştan aşağı şiddetle titredi ve yıldırım çarpmış gibi katı ve cansız bir şekilde yere düştü. Sherlock Holmes derin bir nefes aldı ve alnındaki teri sildi. "Daha çok bilgim olmalıydı," dedi. Uzun bir tümden gelim zinciri sonucu edindiğim bir bilgi gözüme yanlış gözükürse bunun başka bir anlama gelebileceğini şimdiye kadar çoktan öğrenmeliydim. Kutudaki iki haptan biri en öldürücü zehirlerden birini taşırken diğeri son derece zararsızdı. Bunu daha kutuyu görmeden önce anlamalıydım. Bu son cümle bana o kadar korkunç gelmişti ki aklının başında olduğuna neredeyse inanmayacaktım. Fakat ölü köpek dostumun varsayımının doğru olduğuna dair en iyi kanıttı. Kendi kafamdaki sis perdelerinin gittikçe aralandığını fark ettim ve gerçek hakkında belli belirsiz de olsa bir fikir sahibi olmaya başladım. "Tüm bunlar size tuhaf gelebilir," diye sözlerine devam etti Holmes. "Soruşturmanın daha başında karşınıza çıkan bir ipucunun önemini kavramayı beceremediniz. Şansımın da yardımıyla bu ipucunu yakaladım ve o zamandan beri de olup biten her şey birbirini mantıklıca izledi ve ilk baştaki şüphelerimi doğruladı. Bu yüzden sizin kafanızı daha da karıştıran ve davanın gittikçe tuhaf bir hale almasına neden olan olaylar her şeyin iç yüzünü daha iyi anlamama ve vardığım sonuçları güçlendirmeye yaradı. Tuhaflıkla gizemi birbirine karıştırmak hatadır. En sıradan görünen suç her zaman için en esrarengiz suçtur. Çünkü tümden gelimlerde bulunacak hiçbir yeni ya da özel yönü yoktur. Katilin kurbanının cesedi yolun kenarında, olayı daha da olağanüstü gösteren o garip ve sansasyonel ipuçları olmadan bulunsaydı, bu davanın çözülmesi kesinlikle daha zor olacaktı. Bu tuhaf detaylar davayı zorlaştırmak bir yana işimizi daha da kolaylaştırdı. Bu son cümleye kadar büyük bir sabırla dinleyen Bay Gregson kendine daha fazla hakim olamadı. "Bakın Bay Holmes," dedi. "Hepimiz sizin zeki bir adam olduğunuzu ve kendinize özgü çalışma yöntemlerinizin bulunduğunu kabul ediyoruz. Ancak bizim öğütlerinizden ve teorilerinizden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Amacımız katili yakalamak. Dava hakkında vardığım sonuçta sanırım yanıldım. Genç Carpenter'ın bu olayla bir ilgisi olamaz. Lestrade kendi adamının Strangers'ın peşinden gitti ama görünüşe bakılırsa o da yanıldı. Her konuda ortaya sürekli ipuçları attınız ve sanırım bizim bildiğimizden çok daha fazlasını biliyorsunuz. Ama bu dava hakkında nasıl olup da bu kadar çok şey bildiğinizi sormanın zamanının geldiğini hissediyorum. Bize bu cinayetleri işleyenin adını söyleyebilir misiniz?" Holmes'un konuşmasına fırsat kalmadan Lestrade araya girdi. "Elimden Gregson'un haklı olduğunu düşünmekten başka bir şey gelmiyor," dedi. "İkimize çok çabaladık fakat başarısız olduk. Yanılmıyorsam size gereken tüm delilleri elde ettiğinizi defalarca söylediniz. Elinizdeki delilleri daha fazla kendinize saklamayıp bize de açıklasanız iyi olur derim. Katili tutuklamanın herhangi bir şekilde gecikmesi yeni cinayetler işleyip kötülüklerde bulunması için ona fırsat verebilir," dedim. Söylediklerimiz karşısında zor durumda kalan Holmes kararsızlık belirtileri gösterdi. Düşüncelere daldığı zamanki alışkanlığıyla kafası öne eğik ve kaşları çatık bir halde odada gezinip durdu. "Merak etmeyin, katil başka bir cinayet işleyemeyecek," dedi. En sonunda aniden durup bize bakarak, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Katilin adını bilip bilmediğimi sordunuz. Biliyorum. Adını bilmemiz onu yakalama fırsatıyla kıyasladığımızda çok önemsiz kalıyor. Bunun da çok kısa bir zamanda gerçekleşmesini bekliyorum. Kendi planlarım sayesinde başarılı olacağımı umut ediyorum ama bu ince elenip sık dokunması gereken bir mesele. Çünkü karşımızda en az kendisi kadar zeki olduğunu kanıtlama fırsatını bulduğum biri tarafından yardım gören, zeki ve tehlikeli bir adam var. Hiç kimsenin kendisinden şüphelenmediğini düşündüğü sürece bu adamı yakalama şansımız var. Ama en ufak bir şeyden şüphelenirse
Adını ve eşkalini değiştirip 4 milyon nüfuslu bu büyük şehirde bir anda izni kaybettirebilir. Hiçbirinizin duygularını rencide etmeden söylemek zorundayım ki bu adamlarla resmi güçlerin başa çıkamayacağını düşündüğüm için sizden yardım istemedim. Başarısız olursam beceriksiz suçlamasına hedef olacağımı biliyorum ama buna karşı da hazırlıklıyım. Kendi planlarımı tehlikeye atamam. Fakat sonuca vardığımda size tüm bildiklerimi anlatacağıma söz veriyorum. Gregson ve Lestrade, Holmes'un tavırlarından ve kendilerine yönelik bu küçük düşürücü, imalı sözlerden hiç de memnun olmamış gibiydiler. Gregson, lepiska saçlarının dipleriyle oynarken Lestrade'in şeytanca bakışlarından merak ve kızgınlık okunuyordu. Hiçbir konuşmaya fırsat bulmadan birisi kapıyı vurdu ve köprü altı çocuklarının pis kokan sözcüsü genç Wiggins içeriye girdi. "Lütfen efendim," dedi elini alnına götürüp saygıyla selam vererek, "arabanız aşağıda bekliyor." "Aferin evlat," dedi Holmes tatlı bir ses tonuyla. "Bu kelepçe modelini neden Scotland Yard'a tanıtmıyorsunuz?" diye sözlerine devam ederken açtığı çekmeceden bir çift kelepçe çıkartıp müfettişlere gösterdi. "Kilidi ne kadar da mükemmel çalışıyor. Bir anda kapanıyor." "Eski kelepçeler yeterince iyi," dedi Lestrade. "Tabii kelepçeleyecek adam bulursak." "Çok güzel, çok güzel," dedi Holmes gülerek. "Arabacı bavullarımı taşımama yardım edebilir sanırım." "Arabacının yukarı gelmesini söyle Wiggins." Arkadaşımın bir tatile çıkıyormuş gibi konuşmasına şaşırmıştım. Çünkü bana hiçbir şeyden bahsetmemişti. Odadaki ufak bir valizi çekip valizin kemerlerini sıkmaya başladı. Arabacı odaya girdiğinde kendini işine çoktan kaptırmıştı. "Bana biraz yardım etsene arabacı," dedi. Fakat konuşurken yüzünü arabacıya dönmemişti. Arabacı asık yüzle ve asabi bir şekilde içeriye girerek yardım etmek için ellerini uzattı. Aynı anda bir metalden çıkan sert bir ses duyuldu ve Sherlock Holmes ayağa kalktı. "Baylar," diye bağırdı gözleri parıldayarak. "Sizlere Enoch Drebber ve Joseph Stangerson'ın katili Bay Jefferson Hope'u takdim ederim." Her şey bir anda olup bitmişti. O kadar çabucak olmuştu ki ne olduğunu tam olarak anlamaya fırsatım olmadı. O an Holmes'un yüzündeki muzafferane ifadeyi, sesinin yankılanmasını, korkunç yüzlü arabacının bileklerinde sanki büyüyle bir anda beliren parıltılı kelepçelere afallamış bir şekilde baktığını çok net hatırlıyorum. Bir iki saniye herkes heykel gibi kaldı. Ardından kıskıvrak yakalanan arabacı müthiş bir kuvvetle Holmes'un ellerinden kurtulmayı başardı ve kendini camdan dışarı atmak için ileri fırladı. Karşısında dairenin ahşap kısımları ve cam vardı ama daha camdan başını uzatamadan Gregson, Lestrade ve Holmes avlarına saldıran av köpekleri gibi arabacının üzerine atıldılar. Adamı etkisiz hale getirmek için işe ben de karıştım ve müthiş bir boğuşma başladı. Adam o kadar güçlü ve vahşiydi ki dördümüzü de hiç durmadan silkip attı. Saralı bir insanın sahip olduğu müthiş bir güce sahipti sanki. Yüzü ve elleri camdan çıkmaya çalışırken parçalanmıştı ama kan kaybı direncini azaltamamıştı. Lestrade onu boyun bağından yakalayıp da boğazını sıkmaya başlayıncaya kadar çabalarının boşuna olduğunu anlatamadık. Sonunda adamı kıskıvrak yakalayıp ellerini ve ayaklarını sıkı sıkı bağladık. Buna rağmen hala debeleniyordu. Üstelik elleri kelepçeliydi de. Bu da bittikten sonra nefes nefese kalmış bir halde ayağa kalktık. "Elimizin altında arabası var," dedi Sherlock Holmes. "Onu Scotland Yard'a kendi arabasıyla götürebiliriz beyler," dedi. Yüzüne mutlu bir gülümsemeyle, "Bu küçük gizemli davamızın sonuna geldik. Şu anda bana sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz ve onları cevaplamayı reddetmem için hiçbir sebep kalmamıştır."